Evet, burada Kamigin Adası'nda bir merkez. Poblacion Mombajo diye geçiyor buralar. Evet, her yerde böyle tavuk çevirenleri görürsünüz. Adamlar çok tavuk yiyorlar. Lechon diyorlar. Bu çevirmeye lechon diyorlar. Domuz da çevirseler, tavuk da çevirseler lechon diyorlar. Evet. Kamigin Adası diğer adalara göre biraz daha düzenli. Bakıyorsunuz tuktukları bile hep aynı tip. Belli renkte. Yeşil, sarı, turuncu renkte. Yani diğer adalara göre daha düzenli ve turistik. Şurada bir pazar gördüm. Bir bakayım bakalım ne varmış. Çiçek falan satıyorlar galiba. Arkadaşlar fazlasıyla sakin ve güzel bir ada. Hatta fazla sakinlik sizi sıkabilir de yani. Evet. Pazar var burada. Çiçek satıyorlar. Yine millet orada burada oturuyor, vakit geçiriyor. Bizim oralarda sifleniyor derler de şimdi öyle diyeceğim yanlış anlaşılacak. O yüzden o kelimeyi kullanmıyorum. Kötü bir kelime değil ama yanlış anlayabilirler. Evet, çiçekçiler. Karpuzun kilosu genellikle 60 peso. Bakın işte karşıda jipniler var. Bunlar yeni tarzdaki jipniler. Bir de böyle eskileri var. Bakın insanlar böyle üst üste yolculuk ediyorlar. Çaresizlikten bir de sıcak hava. Bakın öyle. Klima yok. Evet bakın bir yabancı da binmiş ona. İlk defa bir yabancının bindiğini. O da merak edip binmiştir Allah bilir. Yanındaki eşi ya da sevgilisi Filipinli. Onunla beraber binmiş. Kendisi olsa ne bilir ne biner. Açıkçası bir aydır buralardayım. Bu jipnilerin nereye gittiği hakkında en ufak bir bilgim yok. Sadece yerli halk biliyor. Genellikle ben ya motosiklet kiralıyorum. Eğer motosiklet kiralamadıysam da kendim ya taksi çağırıyorum veya Movit diye bir uygulama var. Oradan motosiklet çağırıyorum. Haziler'de pazarı var. Bir şeyler aldım. Onun karşısında bir toptancı var. Bir şeyler aldım, yedim. Yani küçük bir ada. Güzel. Evet. Farklı yerleri daha sonra yine gösteririm size. Kamigin böyle arkadaşlar. Kendime bu pizzayı ve içeceği ısmarladım. Fiyatını söyleyelim. İkisi 250-300 lira arası fiyatı. 250 lira gibi. Herkese günaydınlar arkadaşlar. Bugün Kamigin Adası'ndaki son günüm. Sabah sahilde şöyle bir yürüyüşe çıktım. Kaldığım otelin penceresi hemen bu plaja bakıyor. Sürekli odada dalga seslerini işitiyorum. Her neyse bu otel odasının günlüğü 1000 lira arkadaşlar. 1000 lira. Filipinlerin genelinde 1000 liraya güzel bir konaklama satın alabiliyorsunuz. Sadece burası için geçerli değil. Evet, sahil böyle bomboş. Şu an benden başka hiç yürüyen kimse yok. Bu güzelliği sizinle paylaşmak istedim. Hadi birlikte biraz yürüyelim. Bugün sabah biraz yağmur vardı. Güne de biraz olumsuz başladım arkadaşlar. Dönüş için uçak bileti almaya karar verdim. Defalarca denememe rağmen uçak bileti alamadım. Aynı kartla otel rezervasyonu yaptım. Kaç defa alışveriş yaptım. Ama uçak bileti almaya gelince işlemi şüpheli buldu nedense. Aradım banka müşteri hizmetlerini. Üst üste denediğiniz için böyle olmuş diyor. Bir defa da alabilseydim üst üste denemezdim. Her neyse mail atacağız. Olumlu olursa alırsınız dediler. Olmazsa ayvayı yedik, artık birilerinden yardım isteyeceğiz mecburen. Yoksa ülkeden çıkış yapamayacağım. Nakit paranın da çoğunu harcadım. Nereden bileyim ben yani banka kartlarının böyle kazık atacağını. Arkadaşlar yani yurt dışına çıkacağınızda dönüş biletinizi alın. Benim gibi yapmayın. Ben dönüş biletini almadım. Burada vize süremi de uzattım.
biraz fazla kalırım diye dönüş biletini ilk defa almadım. Normalde bütün seyahatlerimde alıyordum. Böyle bir şey oldu. Umarım çözüme kavuşur. Bekleyeceğiz. Sonucu bir başka çaresi yok. Evet arkadaşlar, çok huzurlu bir yer burası. Bir de düşüş sezonunda olmamızdan dolayı fazla turist yok etrafta. Genellikle yerli turist var. Bakın mesela şu karşıda kotuş dedikleri böyle bungalovlar var. Onlarda falan 1000 liraya kalabilirsiniz. Ama benim kaldığım normal betonarme bir yapı. Bunlar da güzel. Daha önce bunlarda da kaldım ben. Şöyle zoom yapayım, görün. Görünüyor mu bilmiyorum. Evet, görünüyor galiba. Evet, bunların dışı böyle hasır gibi bir şeyle kaplı. Ya da bambu oluyor genellikle. Serin, ferah olduğu için tercih ediliyor. Dilerseniz böyle kendiniz gezip odayı görüp öyle rezervasyon yaptırabilirsiniz veya uygulama üzerinden yaptırabilirsiniz. Ben bu sefer direkt görüp o şekilde rezervasyon yaptırdım. Otelin sahibi de çok iyi bir insan. Konum olarak da güzel. Bir gün erken ayrılmaya karar verdim. Çünkü adada pek yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sadece yani böyle birkaç kişi gelip de kafa dinlerseniz olur. Ama böyle tek başına falan kalınacak bir yer değil. Daha doğrusu uzun süre kalınmaz. Ama böyle çevreniz varsa, arkadaş grubunuz varsa istediğiniz kadar kalın. Her yer cennet gibi. Veya bir şeylerden kaçtıysanız, kafa dinlemek istiyorsanız burası 10 numara yer. Bakın denizin temizliğini de görün. Gerçekten burada yaşayan insanları ben çok şanslı görüyorum. Umarım nasıl bir yerde yaşadıklarının farkındadırlar. Doğanın bu sakinliği, huzuru, güzelliği Filipin halkının içine yansımış arkadaşlar. Bu yüzden hepsi böyle güler yüzlü, pozitif insanlar. İşte yaşadığınız yer çok önemli arkadaşlar. İnsanın ruh haline etki ediyor. Her gün politik problemlerin olduğu, her gün kavganın olduğu bir yerde insanların huzurlu olması mümkün değil. Ben burada ne politik bir şey duydum insanlardan, ne birbirleriyle tartıştıklarını gördüm, ne bir kavga ettiklerini gördüm. Çok saygılı insanlar. Bakın ağaçların dalları Hindistan cevizi dolu. Etrafta balık avlayan insanlar var, balıkçılar var. Şu teknelerle balığa çıkıyorlar. Filipinler'de balık çok. Fiyatları genellikle 100-150 lira fiyatları. Eğer burada gelip de bir apart tutarsanız, mutfağı da varsa kendiniz yemek de yapabilirsiniz. Ama ben böyle her yerde 4 gün konaklayıp gezdiğim için öyle bir şeye gerek duymadım. Hep dışarıdan yedim. Evet. Kaldığım otele biraz yaklaştım. Oradan başladım yürümeye, sahilin sonuna kadar gittim, geri döndüm. Selamlar arkadaşlar. Bugün Camiguin Adası'nda 3. ve son günü. Şimdi Tuasan Falls'a geldim. Burada çok sayıda şelale var ama 3-4 tanesi çok biliniyor. Bunlardan bir tanesi de Tuasan Falls. Şimdi biraz da yolculuktan bahsedeyim. Arkadaşlar bayağı uzun bir yolculukla buraya geldim. Yani bayağı bir dağa tırmandım. Sonra aşağı indim. Yolda
Benden başka kimse yoktu. Bir de vahşi hayvanlar vardı yolda. Hatta öyle ıssızdı ki acaba yanlış mı gidiyorum diye şüphelendim. Ama sonunda çok şükür buraya geldik. Evet, şimdi giriş ücreti var. Onu ödeyeceğim. Aşağıda tekrardan şelalenin başında konuşuruz. Hoşçakalın. Evet, Boğazsan Falls karşımızda arkadaşlar. 75 peso giriş ücreti var. Sabah 8 ile akşam 5 arasında açık. Etrafı göstereyim. Bugün yüzmeyeceğim. Hava biraz serin. Şelale de soğuk görünüyor. Biraz da rahatsızım. Sadece izlemek için gideceğim. Etrafta da zaten yüzen yok. Bugün hava biraz hafif yağmurlu. Gayet güzel. Bugün çok sayıda böyle güzel şelale var. Kamyonuna gelirseniz mutlaka buraya uğrayın. Bu akşam güzel. Güzel bir şelale. Camiguin'den Santo Cold Spring'e giderken. Evet, manzara böyle. Az önce Tuasan Falls'u gezdim. Şimdi STO Cold Spring'e doğru gidiyorum. Arkadaşlar şimdi Camiguin adasında bir tane restoranta oturdum. Chicken adobo, bir tane de taze mangodan hazırlanmış shake söyledim. Toplam 120 lira kadar tutuyor. Evet, menü az, bir şeyler daha yiyeceğim ama menülerin tamamı domuz ürünlerinden oluştuğu için başka seçeneğim yokmuş. Sadece bunu yiyeceğim o yüzden. Bana afiyet olsun. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi Tuasan Falls'tan çıktım. Santa Niño Cold Spring'e geldim. Evet, Camiguin'de en çok ziyaret edilen yerlerin birisi de Santa Niño Cold Spring. Dün de Hot Spring'e gitmiştik. Ardent Hot Spring'e ama adı Hot Spring ama hiç de sıcak değildi suyu. Şimdi de burada da açıkçası suyun fazla soğuk olmasından endişeleniyorum. Biraz rahatsızım. Deneyelim bakalım. Umarım memnun kalırız. İzlediğim kadarıyla güzel bir yere benziyor. İçeride görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, 75 peso giriş ücreti var. Ücreti ödedim. İçeriye giriş yaptım. Bakalım etraf nasıl. Gayet güzel görünüyor. Hoşuma gitti. Bir de burada soda pool diye bir yer var. Yani sodalı su var havuzda. Orası pek ilgimi çekmedi. Gitmeyeceğim galiba. Ama burası gayet güzel görünüyor. Ferah da bir mekan. Umarım eğleniriz. Evet. Filipinli aileler bayağı geniş arkadaşlar. Kalabalıklar. Böyle topluca eğlenmeye gidiyorlar. Bir tane kotuç kiralıyorlar. Büyük de bir domuz siparişi veriyorlar, çevirme. Oturup hep birlikte yiyorlar. Doğum günü kutlamayı çok seviyorlar. Neredeyse gittiğim her yerde mutlaka birilerinin doğum günü var. Yani gördükleri yabancıyı da çağırıyorlar, davet ediyorlar. Burası güzel bir yere benziyor arkadaşlar. Umarım çok soğuk değildir, hastayım. Evet, size iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz.
Biraz daha göstereyim etrafı şöyle. Gayet güzel görünüyor. Evet. Google haritalarda buranın ismi STO San Niño diye geçiyor. Eğer Santa Niño diye bulamazsanız STO San Niño diye araştırın arkadaşlar. O zaman bulursunuz. Camiguin Adası çok güzel bir ada arkadaşlar. Tertemiz, her yer yemyeşil, sakin. Burası hani böyle şey vardır ya, Slow City. Tam o tanıma uyan bir yer. Bizde de var Akyaka'ya falan Slow City deniyor ama alakası yok bence. Özellikle bayramlarda, yazları tıklım tıklım oluyor. Burası gerçekten Slow City. Yollar bomboş, etraf yemyeşil, tertemiz, sakin. Slow City arıyorsanız Camiguin Adası'na, Scior Adası'na gitmelisiniz. Öyle etrafta fazla disco bar falan da yok. Sordum niye yok diye. Yabancılar buraya kafa dinlemeye geliyor dediler. O yüzden yokmuş. Evet arkadaşlar, şimdi Camiguin Adası'nda Santa Niño Hot Spring'e geldik. Eğer sakin bir şehir arıyorsanız, kafa dinlemek istiyorsanız mutlaka Camiguin'e gelin. Burası Hot Spring, görüyorsunuz. Çok güzel bir havuzu var. Etraf inanılmaz derecede güzel. Çok güzel manzaralar eşliğinde buraya ulaşıyorsunuz. Yemyeşil, etraf çok güzel. Tertemiz kristal gibi. Evet, tertemiz bir suyu var. Tam kafa dinlenecek bir yer arkadaşlar. Evet, burası Hot Spring, adından anlaşıldığı gibi buranın suyu soğuk. Gerçi dün Ardent Hot Spring'e gitmiştik. Sıcak diye olmuştum ama soğuktu. Burası sıcak olsa benim için daha iyi. Bugün zaten biraz daha ısıtım. Etraf gördüğünüz gibi harika. Camiguin Adası'na kafa dinlemek için gelin arkadaşlar. Burası cennet gibi bir ada. Bana dua edeceksiniz. Çok memnun kalacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.